Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu hasır çantanın yapımını paylaşacağım. Aslında daha önceden bir hasır çanta videosu yayınlamıştım. Ama bu iplerle daha neler yapılacağını göstermek için bir video daha hazırlamak istedim. Bu tarzda çantalar zaten bu sene, geçen sene o kadar çok vardı ki ben de böyle bir makaron çanta yapmak istedim. Ama sadece çanta olarak düşünmeyin. Bu iplerle gerçekten çok fazla şey yapılabilir. Nihale yapabilirsiniz, saksı kılıfı yapabilirsiniz, halı bile yapabilirsiniz. Gerçekten bu Pinterest'te falan çok güzel örnekleri var. Ve yapımı inanılmaz basit. Sadece ufak bir el pratikliği istiyor. Ondan sonrasını hayal gücünüze bırakabilirsiniz. Geçenki videomda çok fazla gelen soruları bu videoda cevaplamaya çalıştım. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz zaten. Bu arada bu üzerimdeki büstiyeri de ben yaptım. Cuma günü videosunu yayınlayacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Cuma gününü bekleyin. Şimdi isterseniz nasıl yapıldığına geçebiliriz. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Çantam için geçenki çantamda kullandığım iplerin aynısından kullanacağım. O videoda zaten söylemiştim. Bunlardan 4 tane gösterdim ama 2 tanesi yeterli oldu diye. Şimdi diğer ikisiyle bir çanta yapacağım. Bu iplerle alakalı çok fazla soru aldım. Sanıyorum ki uygun fiyata bulamamışsınız. Eğer tuhafiyelerden veya hobi marketlerden bu şekilde fotoğraf göstererek sorarsanız size makrome ipler veya bu direkt yumuşacık olan bu su yolu gibi süslemelerde kullanılan iplerden göstereceklerdir ve onların metre fiyatı zaten çok pahalı. Ben bunun direkt 50 metresini 2,5 liraya aldım. Yani oldukça uygun. Diğer videomda yine aynı şekilde söylemiştim. Sanıyorum ki birazcık atlanmış. Ben bunu bir ucuzluk pazarından aldım. Yani gayet böyle hırdavat malzemeleri satan bir yerden aldım. Gidip hırdavatçılara da sorabilirsiniz. Hatta toplu aldığınızda çok daha uyguna gelir. Yani çok fazla kullanacağınızı düşünüyorsanız da böyle direkt metre işi değil de toplu bir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca soranlar için de Aydın'da Yağcılar İçi diye bir yer var ve orada BTM ucuzluk pazarı var. Ben oradan aldım. Tekrar söyleme ihtiyacı duyuyorum çünkü ne kadar söylesem de tekrardan soruluyor. Eğer ucuzluk pazarlarındaki hırdavat bölümlerinden bakarsanız veya direkt bir hırdavatçıya sorarsanız daha uygun fiyatlı bulabilirsiniz ama biraz daha sert bir ip bulursunuz. Ayrıca benim ipimin kalınlığı da sorulmuş. O da 3 mm kadar, çok ince bir ip yani. Daha kalın bir ip de kullanabilirsiniz. Makinenin altına ne kadar sığıyorsa oraya kadar sınırınız var. Bir önceki çantamda oval bir alt yapmak istediğim için 4 santim kadar katlayıp onun etrafından dikmiştim. Ama bu sefer yuvarlak bir şey istiyorum. Çünkü makaron çanta yapıyoruz. Bunun için direkt ipi yuvarlıyorum yani. Çok fazla katlayarak kullanmıyorum. İlk başlarda birazcık zorlanırsınız ama sonradan çok eliniz alışır. Zikzak dikişle dikiyorum. Zaten neredeyse bütün makinelerde zikzak dikiş var. Herkes yapabilir yani bu projeyi. Yuvarlağımı birazcık genişlettikten sonra çok kolay bir şekilde zaten dikmeye başlıyorum. Sadece ipimi yönlendiriyorum ve dikiyorum. Zikzak dikiş bir tarafa batıyor, bir diğer tarafa batıyor. Böylece iki ipi birbirine bağlamış oluyor. İstediğim boyuta geldikten sonra bu kısmı dikey bir şekilde tutuyorum ve daha sonra o şekilde dikmeye başlıyorum. Böylece yukarıya doğru tırmanma sağlayacağız. Ama diğer çantamda olduğu gibi çok fazla da dikmiyorum. Hafif eğimli olsun istiyorum. Çünkü daha böyle yuvarlak bir şey olsun istiyorum. Yani köşeli olmasını istiyorum. Bu şekilde ilk parçamı hazırladım. Uç kısmını da içeriye katmadan direkt küt bir şekilde bitirdim. Ayrıca bu parçanın aynısından bir tane daha yaptım.
Aynı boyutta olmasına dikkat edin. Nasıl aynı boyutta yapacağım diye sorarsanız da sarım sayısına bakabilirsiniz. Ben o şekilde ayarladım. Bu parçalarımı bir kenara alıyorum. Şimdi sapları yapacağız. Çantamın istediğim sap boyuyla beraber altında çantayı saracak bölümü de ölçtüm. Daha sonra ona göre 4 parça iplik kestim. Şimdi bu ipleri önce ikişerli birbirlerine dikeceğim. Daha sonra bu ikili parçaları da tekrardan birleştirip dörtlü şerit haline getireceğim. Çantamın sapı bu şekilde görünecek. Bunu başka bir kumaştan da yapabilirsiniz. Çok güzel bir detay olur bence. Veya daha farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Uç kısımlarını da zikzak dikişle iyice kapatıyorum. Sapımı da hazırladıktan sonra yuvarlak parçalarımdan bir tanesini alıp iki yanından iğneliyorum. İğnelediğim yerin arası ağız kısmı olacak. Yani oradan çantaya bir şeyler koyacağız. Onun dışındaki yerleri birleştireceğim çünkü. Birleştirmek için silikon tabancası kullanıyorum. Hazırladığım dörtlü şeridin yarısını çantamın tam ortasından başlayıp iğnelediğim yere kadar silikonla yapıştırıyorum. Çantalarda silikon çok fazla kullanılıyor. Burayı isterseniz dikebilirsiniz ama diğer tarafı dikerek birleştiremezsiniz büyük ihtimalle. Ama elinizde dikerseniz de olur yani. İğneme kadar yapıştırdıktan sonra sapımın diğer tarafını ilk başladığım yerden tekrardan yapıştırmaya başlıyorum ve diğer iğneme kadar yapıştırıyorum. Bu ortada boş kalan kısmı kolumuza takacağız. Daha sonra diğer yuvarlak parçamı da aynı şekilde bunun üzerine oturtuyorum. Kenarlarından yapıştırıyorum yine. Bu açık kalan kısım çantaya bir şeyler koymak için gayet yeterli oluyor. İsterseniz buraya fermuar yapabilirsiniz veya böyle tahta düğmeler kullanabilirsiniz daha etnik bir hava katmak için. Beni artık biliyorsunuzdur, ben sade seviyorum. Böylece çantamız bitmiş oluyor. Umarım sorularınıza cevap verebilmişimdir. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.